Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerle çok kolay, çok güzel iki şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Desenlerim için de elimde kalmış böyle azar azar iplerim vardı. Mavi tonlarında bunları değerlendirdim. Şişlerim 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler için de ölçüleri örerken sizlere vereceğim. Patiğimize kenar bölümden hemen başlıyoruz. Hemen şu kenarından. Şu bölümden başlayacağız. 22 ilmek olarak kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız 22. Krem ipim ile 22 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. 22 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şöyle ucumuzu düğümlüyorum kenara. Baştan sona haroşa örgü yapacağız modelimizde. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini düz yani haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bakın ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada krem ipimiz ile bir diş haroşamız da oluştu gördüğünüz gibi. Hemen desenlerimizi yapmaya başlayacağız. İlk desenimizde bu çok koyu mavi ipimi kullanacağım. En koyu rengimi. Sizler elinizdeki dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Hemen bu iki ilmekten sonra bu diğer mavi ipimi ekleyeceğim. Şuraya bir, iki ilmek ördükten sonra mavi ipimin ucunu düğümlüyorum hemen. Artık aynı mavi ipi tekrar kesip düğümlemeyeceğiz. Model bitene kadar aynı ipi kullanacağız. Hemen şuraya iki tane şöyle düğüm atıyorum. İlk iki ilmeği krem ile örmüştük hanımlar. Şimdi 16 tane mavi öreceğiz. 2 tanesini örmüştük. Şu üçüncü ilmeğimiz. İpi de gizleyerek götürüyorum. Şu dördüncü ilmeğimiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın burada 4 tane krem kaldı. Bunu örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi düz örerek başladım yine. Şöyle. Burada mavi iplerimi yine koyu mavi ipimle öreceğim. Aynı şekilde. Mavi ilmeklerimi ördüm. Son iki ilmeğimi krem ile öreceğim. Renk geçişinde ipimi kendimden tarafta yani arka yüzde bırakıyorum. Şöyle mavinin altından çaprazlamasına kremimi aldım. Kalan iki ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Evet, bu mavi ile bir diş haroşamızı mavi ile ilk bir diş haroşa oluştu. İlk modeli oluşturduk. Şimdi model arasında krem ipimizi kullanıyoruz. Bu renkli çizgiler arasında krem ipimizle haroşamızı öreceğiz. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile öreceğim hanımlar. Hepsini krem ipim ile örüyorum. 22 ilmeğimin tamamını örüyorum. Yani koyu maviden sonra bir diş haroşa örüyoruz krem ipimiz ile. Bu kalan son 4 ilmeğimi de yine bu şekilde krem ipim ile ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimin tamamını krem ipim ile öreceğim. Bir diş haroşamızı krem ile ördük. Dilerseniz iki renkli de devam edebilirsiniz modele. Dilerseniz benim gibi artık iplerle renkli de yapabilirsiniz bu şekil. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum hanımlar. Bir sonraki modelimizde de bir diğer mavi ipimi kullanacağım.
Şöyle diğerini de hazırladım, yanıma koydum. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de krem ile ördüm. Şimdi bu maviyi ekleyeceğim. Bu mavi ile hanımlar, bu defa bu koyu mavi ile yaptığımızda 16 ilmek örmüştük. Bu diğer mavi ipimizi ekledim. 12 ilmek öreceğim. Şöyle 1-2 ilmek ördükten sonra yine bu ipimin ucunu da düğümlüyorum. 12 ilmek bu mavi ipim ile öreceğim. İlk modelde 16 örmüştük. Bu ikinci modelde 12, yani 4 ilmek eksik örüyoruz. Şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü ilmeğim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu defa bu kenarda hanımlar 8 ilmek kaldı. Geri dönüyorum 12 ilmekten sonra. Yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım arka yüzde. Mavi ilmeklerimi mavi ipim ile öreceğim. Bu şekilde. Kalan 2 krem ilmeğimi de bakın renk geçişi yapıyorum. Maviyi arkada bırakıp şöyle çaprazlamasına, delik görüntü oluşmasına hanımlar, çaprazlamasına renk geçişi yapalım. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. Bakın bu ikinci modeli de burada tamamlamış olduk. Şimdi model arasına yine bir diş haroşa öreceğim krem ipim ile. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu mavi ipler bekliyor. İlmeklerin tamamını örüyorum. Bu şekilde. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzeyi hanımlar. Bu defa diğer açık mavi, en açık tonlarda ipim ile üçüncü modelimi yapacağım. Hemen ipimi de hazırlıyorum burada. Evet, şöyle koydum. Diğer ipim. Şimdi üçüncü modeli yapacağız. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şu açık mavi ipimi ekleyeceğim şimdi. Yine burada şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine ipimin ucunu düğümlüyorum. Bu defa bu açık mavi ipimiz ile 8 ilmek öreceğiz. İlk modelde 16 ilmek örmüştük. İkincide 12 ilmek ördük. 4 ilmek daha eksiliyor bu defa. 8 ilmek örüyoruz. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8. Bakın bu kenarımızda bu defa 12 tane krem ilmek kaldı. Bunları örmüyoruz. Geri döndük hanımlar. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Açık mavi ilmeklerimi açık mavi ipim ile örüyorum. Bu şekilde yine renk geçişimi yaptım. Krem ipimi aldım. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Böyle. Bakın hanımlar, bu modelimiz 3 çizgen, üçlü gruplardan oluşuyor. Bakın ilk modelimizi böylece tamamlamış olduk. Bakın 3 tane, bir koyu mavi, bir orta renk mavi, bir açık mavi ile 3 tane çizgimizi oluşturduk. İlk model grubunu tamamlamış olduk. Şimdi bu aşamada krem ipimi aldım. Hanımlar, şimdi ilmeklerimi şöyle öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar örüp döneceğim. Normalde bu koyu maviden ve şu orta maviden sonra ilmeklerin tamamını örmüştük. Bu açık maviden sonra bu sıramızda son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüp döneceğim. Tamamını örmüyorum. Son 2 kalana kadar örüyorum. Bakın, son 2 ilmek kalana kadar ördüm, geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz örerek başladım. Kalan ilmeklerimi de yine normal düz, yani haroşa olarak örüyorum. Böylece ilk modelimizi tamamlamış olduk hanımlar. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın şimdi ön yüzdeyiz. İlk modelimizi tamamladık. Aynı şekilde aynı sayılarla şimdi ikinci modelimize geçiş yapacağız. Hemen ikinci modelimizde yine birlikte yapalım, kafanız karışmasın. Şimdi ilk modelde ne yapmıştık? Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi krem ile ördüm. Sonra şu koyu mavi ipimi alttan alıyorum. Çok sıkarak almayalım hanımlar. Arkada biraz esnek bırakalım. Patiğimizin kenar bölümü kasma yapmasın. Şöyle bakın, mavimi aldım.
Son 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 16 ilmeğimi. Sayarak gidelim. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 4 ilmek kaldı. Bu 4 ilmeği örmüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Bu mavi, koyu mavi ilmekleri koyu mavi ipim ile, kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum arka yüzde. İlk modelin tekrarını uyguluyoruz hanımlar. Küçük bir fark var, onu da size anlatacağım birazdan. Şöyle bakın, tekrardan kremimi aldım. Kalan 2 ilmeğim krem. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyiz. Modeli oluşturduk. Şimdi krem ipimiz ile bir diş haroşa örüyoruz hanımlar. Krem ile bir diş haroşa öreceğiz. Tamamını, yani 22 ilmeğimin tamamını örüyorum. Normal düz örgü, hızlı örüyorum. Buralarda model anlatımı, detay falan yok. Bakın sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra, şu ilmeği kaçırdım, toplayayım. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. 3 çizgiden oluşan ikinci grup modelimizin ilk çizgisini bu şekilde tamamladık. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyim. Bu defa yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Alttan diğer mavi ipimi alacağım. Bakın şu maviyi. Şöyle alıyorum. Yine arkada sıkarak bırakmayalım hanımlar. Patiğin burası ayağın ön bölümüne geleceği için şöyle esneyecek ayağı giyince. Biz bunu sıkarsak esneklik payı kaybolur. Patik ayağı olmaz. Bu nedenle şu ipleri biraz gevşek bırakalım arkada. Bu mavi ile 12 ilmek öreceğim. İlk modelde olduğu gibi. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Yani kenarda 4 ilmek daha bırakmış olduk. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu mavi ilmeklerimi mavi ile, kalan 2 krem ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Yine maviyi arkada bıraktım. Şu kremimi aldım. Hemen bu 2 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Bu şekilde. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Yine mavi ile modeli oluşturduk. Bu orta maviden sonra, yani ikinci çizgiden sonra yine ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar krem ipimiz ile öreceğiz. Yani araya bir diş krem haroşa örüyoruz. Evet. İlmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi krem ile sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa bu en açık mavi ipimiz ile modelimizi oluşturacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de krem ile ördükten sonra şöyle alttan en açık mavi ipimi alıyorum. Yine bu ilk modelde olduğu gibi açık mavi ipim ile 8 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenarda 4 ilmek daha bıraktık. Bu kenarda 12 ilmek kaldı. Kalan ilmekleri örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Mavileri mavi ile, kremleri de krem ile örüyorum. Şöyle krem ipimi çaprazlamasına bu şekilde aldım. Kalan 2 ilmeğim krem. Böylece hanımlar bakın, 3 çizgiden oluşan ikinci grup modeli de tamamladık. İlk modeli tamamladığımızda krem ile son 2 ilmek kalana kadar örüp geri dönmüştük. Şimdi ilmeklerin tamamını örüp geri döneceğiz. Bir sıra son 2 ilmek kalana kadar örerken bir diğer modelin sonrasında tamamını örüyoruz hanımlar. Model bitene kadar bu böyle devam edecek.
Birinde son 2 kalana kadar örerken diğer modelin bitiminde tamamını örüyoruz. Bakın bu defa tamamını ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar örüyorum. Model bu şekilde devam edip gidiyor. Modeldeki tek fark bu. Az önce bahsettiğim detay buydu. Küçük bir fark var demiştim. O da buydu hanımlar. Bu şekilde. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar ediyorum hanımlar. Bakın ilk modeli tamamladık şöyle. 3 çizgiden oluşan ilk modelimizi bitirdik. İlk model bu açık mavi bitince krem ile son 2 ilmek örene kalana kadar örüp geri dönmüştük. Sonra diğer modele başlamıştık. İkinci modeli bitirdikten sonra en son şu açık mavi ile modeli yaptıktan sonra bu defa son 2 ilmek kalana kadar değil de ilmeklerin tamamını ördük. Tek fark bu. Şimdi aynı şekil 3. modeli yapacağız. Yine ilk 2 modelde olduğu gibi 3. modeli yapacağız. 3. model bitince şu en son açık maviden sonra tekrar son 2 kalana kadar örüp geri döneceğiz. Modelin birinde son 2 ilmek kalana kadar örüp dönerken diğerinde ilmeklerin tamamını örüyoruz. Model bitene kadar bu böyle devam edip gidiyor. Evet hanımlar, model böyle örülecek dediğim gibi. Ben bu patiğime toplamda kaç model yaptım? Bakın sayalım. Şu koyu mavi iplerimi sayıyorum. Bakın koyu mavi desenlerimi, en koyuları, en uzunları. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 tane bu koyu mavi modelden yaptım. Bakın hanımlar, en son 14 modeli bitirdim. 15. modele başladım. Koyu mavi de bıraktım. Bakın şu kenarlarda model bütünlüğü sağlansın diye. Bu 15. modele tekrar diğer 2 tane daha maviyle haroşayı yapıp modeli tamamlamadım. 15. modelin ilk uzun çizgisini yapıp burada bıraktım. Model böyle denk gelsin, birbirine uyumlu olsun diye. Ben 15 yaptım. Şimdi 35-36 numara yapacağım diyenler varsa buraya hanımlar bakın, ben 15 yaptım ya. Burada bir model eksik olacak. 14. mavi çizgide bırakabilirsiniz. Ya da ben o 40-41 numara yapacağım diyenler varsa da buraya 15 değil de bir model daha yapacaklar. 16. mavi çizgiyi yapıp patiği bırakacaklar. Model bu şekilde büyüyecek ya da küçülecek. Boyutu burada ayarlanacak. Şimdi hep birlikte ayak ölçülerimize göre patiğimizin şu ön bölümünü tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım ve geldim. 15 tane mavi modelim var. Modelim bittikten sonra buraya bir diş haroşa ördüm krem ipim ile. En son 15. Bu koyu mavi çizgimi yaptıktan sonra ve renkli iplerimi kestim. Uçlarını da düğümledim. Artık patiğimizin üst bölümünü tamamladık. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Kesim yapıyoruz. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimin tamamını bu şekilde kesiyorum öncelikle. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen şu kenarımızda hanımlar 2 tane zincir oluşturacağım. Kenarımız sökülmesin, sağlam olsun diye. İpimi burada kesiyorum artık. Üst bölümü tamamladık. Şimdi şu geniş bölümden ilmekler çıkararak tabanımıza hazırlık yapacağız. Taban bölümde hanımlar şöyle bir tık daha kapalı uçlu yine 3 numara şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şişlerle de devam edebilir. Hemen bakın şu kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla hemen şuradaki geniş bölümden hemen ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İkinci ilmeğimden sonra hemen ipimin ucunu da düğümlüyorum. Yine devam edeceğim. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde bakın ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ben bu uçtan bakın şu diğer uca gelene kadar toplamda 87 ilmek çıkarttım. Sizler daha büyük yapmak için buraya bir model daha fazla yaptıysanız ilmek sayınız 87'den fazla çıkacaktır. Ya da
Daha küçük yapmak için bir model şöyle eksik ördüyseniz de ilmek sayınız 87'den daha az olacaktır. Ama bu sayılarda ben bu uçtan bu uca 87 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, bu uca kadar 87 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm, geldim hanımlar. Şimdi patiğimize burundan başlayarak tabanını örmeye başlayacağız. Burada ilmek ayrımı şöyle yapılacak. İlmek sayılarımızı şöyle hesaplayacağız. Benimki 87. Sizin belki daha fazla 97 diyelim ya da benden daha eksik 81. Yalnız tek sayı olması önemli. Buruna 9 ilmek ayıracağız hanımlar. Şişimizde kaç ilmek varsa toplam ilmekten 9'u çıkaracağız. Benim şişimde 87 ilmeğim var. 9 ilmek çıkartınca geriye 78 ilmeğim kaldı. 78 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düştü. İlmek sayınız kaç olursa olsun böyle yapılıyor. Toplam ilmeğinizden 9'a çıkartın. Kalan ilmeği de 2'ye bölün. İki yana eşit ilmekleri paylaştırın. Tabanda ilmek ayrımı böyle yapılıyor. Öncelikle tabanımızı örebilmek için bu ilk kenardaki ilk 39 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 39 ilmek. Bu şekilde ilk 39 ilmeğimi örüp geliyorum. 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımda şu kenarda da hanımlar 39 ilmeğim kalıyor. 9 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 9 ilmeği öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum. Bu burun kısmında 9 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Tabanımız 13 ilmek olacak ve 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi öncelikle örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimizi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle buradaki 11 ilmeğimi öreceğim. 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Geri döndüm yine. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan aldım. 13. Tabanımızda 13 ilmek oldu hanımlar. Şimdi 13 ilmek üzerinden kesimleri yapacağız. Yapacağımız işlem şu. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri döndüm. Taban kesimi 13 ilmek ile böyle oluyor. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. de kesimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. de kesimi yapıyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte yanlardaki ilmekler bitene kadar
tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin topuk bölümünü yapacağız. Şimdi haroşaya devam ediyorum. Bu bölümde yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu topuk bölümünde son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği kesiyorum. Şişimde 12 ilmek kaldı. Hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Yeniden 13 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Geri dönüyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şu kenardaki bakın şu ilk kenar ilmek yerine yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek tekrar ilmek çıkarttım. Yeniden 13 ilmek oldu. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle. Geri döndüm. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim gelelim. Evet, topuğumuzu ördüm geldim hanımlar. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar yaptım. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Şurada kalan kenar ipimizin ucu vardı. Onu da böyle gizleyerek atlatarak götürüyorum. Bu şekilde patiğimizin örgü bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Evet, ilmeklerimizin tamamını kestim. Hemen bir tığ yardımı ile şöyle dibine batarak burayı bir düzleyeceğim. Tümsek bir görüntü oluşmasın burada diye. Şöyle 2 de zincir çekip krem ipimi artık kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Ardından hanımlar şey göstereceğim size. Patiğimizin kenar bölümünde tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Kenar tığlamamız var. Onun nasıl yapıldığını da sizlere hemen göstereceğim. Hemen ipimizin ucunu bakın arka şuralara ilmek aralarına girerek gizlememi yapıyorum. Şöyle. Evet, şimdi diğer ipimi alıyorum. Bakın ben kenar tığlamamda bu renk ipimi kullandım. Bu koyu mavi olanı. Hemen bu mavi ipim ile şöyle bir ilmek oluşturuyorum öncelikle. Şu topuğumuzu kestiğimiz yerden itibaren ilmeğimi öncelikle şuraya bir sabitleyeceğim. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Sabitlememi yaptım. Buraya bir tane de zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yeniden zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım ve tığımdaki ilmekleri topladım. Kenar tığlamamı bu şekilde yaptım hanımlar. Çok sıkarak yapmayalım. Patik boğazı dar olur, ayak zor girer. Buna dikkat edelim hanımlar. Kenar tığlamamız bu şekildeydi. Şimdi patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamı yaptım geldim. En son buraya da bir tane zincir çekiyorum ve artık bu mavi ipimi de kesiyorum. Evet, patiğimizi tamamladık. Şu mavi ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu yine gizleyeceğim. Ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Hem hoş bir görüntü olmaz hem de bu şekilde gizleme yaparsak patiğimiz daha sağlam olur. Güzelce gizliyorum uçlarımı.
Şöyle. Evet. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek. Ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de modelimizin ayaktaki duruşuna bakalım nasıl olmuş. Nasıl şekli var. Birlikte o şekilde de görelim. İlk defa patik yapacak onun hanımların bile tercih edebileceği tarzda hoş, güzel, kolay bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin duruşu. Ayaktaki görüntüsü bu şekilde. Kenarlarımız, bakın tabanımız dikişsiz olduğu için de çok kullanışlı, ayağı da rahatsız etmiyor. Bu şekilde topuğumuz hanımlar. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.